Herkese merhaba. Gittiğinizde ne oldu podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde açılışı ben yapıyorum. Aslında podcast'imizin sahibi sevgili Sinem bu sefer benim karşımda. Kendi evinde onu ben ağırlıyorum aslında. Kaç bölüm oldu toplam? 21. 21 bölümdür bize sorup bizi terlettiğin sorulardan Bir gün bunun olacağını biliyordum. Evet. Biz de kendisiyle önceden 2 bölüm yaptık aslında. 2 bölüme ben konuk oldum. Bir bölümde sober hayatımı konuştuk. Birkaç hafta önce de yeni yayınladığımız bölümde evde doğum hikayemi konuştuk. Onları da bir ara belki bakarsınız diye küçük bir reklamda girelim. Evet. Şimdi... Ne öğrenmek istiyorsun benimle ilgili? Seninle ilgili aslında şunu düşünüyorum. Hepimizin bambaşka hikayeleri var bizi buraya getiren. Ve buraya geldikten sonra da yaşadığımız birçok şey var tabii ki. Bunların birçoğunu zaten gelen konuklar da seninle paylaştı. Gelmeyenlerle de kendi aramızda konuştuğumuz da çok oluyor. Seni buraya ne getirdi? Yani gerçekten şu anda senin evinde, Amsterdam'da bu koltukta ikimiz konuşuyoruz ve bizi buraya ne getirdi? Seni bu noktaya ne getirdi? Nereden başlamak istersin? Tamam. Asıl sebep beni bu noktaya Türkiye'deki güvensiz durum getirdi. Yani ben 2017 yılının Eylül ayında buraya taşındım. 8 yıl gitti. Evet, 8 yıl oldu. O zaman işte Türkiye'de... Nasıl taşındın peki? Yani ilk taşınma nasıl gerçekleşti? İlk karar vermemeye taşınmam. Karar verme. Karar verme o zaman işte etrafımızdaki insanlar yurt dışına gidiyordu. Hani böyle bir deneyim iyi olur diye düşünmüştüm. Bir de işte Türkiye'de o zaman darbe girişimleri olmuştu. Hani böyle biraz kendimizi tedirgin hissetmiştik. Hı. Ve o zaman ben evliydim. Evet, bir medeni durum değişikliği vardı galiba. Evet, o zamanki ben de şu anki ben arasında gerçekten böyle 8 versiyon farkı falan var. Hani tabii ki bazı core değerlerim hala aynı ama çok fazla değişti. Asıl sebep işte o zaman birlikte karar verdik. Ben o sırada Türkiye'de aslında iyi bir şirkette, iyi bir konumda çalışıyordum. Ne iş yapıyordun Türkiye'de? Business Analyst ve Scrum Master'dım. Ve böyle hani yöneticilerle çok aram iyiydi. Hani iyi ilişkilerim vardı. Zaten ailemle de yakın oturuyorduk. Düzenin rahattı aslında evet, bir evet. açıdan. Düzenimi bırakıp geldim. Tabii o zaman uzaktan çalışma falan da çok fazla Yok canım, yoktu. Covid öncesi çok öyle bir yaygın bir şansın şey yoktu. değildi. Evet. Mecburen sen her şeyi bırakmak zorunda kaldın. Evet. Her şeyi geride bıraktım. Tabii buraya geldim, hemen öyle iş bulamadım. Evet. Yani İngilizcem yerlerde. Ve o zamanki aklımda şey diye düşündüm. Ya belki ben Dutch öğrenirim diye böyle belediyenin Hollandaca kursları vardı. Oraya gittim. Hiçbir şekilde Dutch öğrenemedim. Ama çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hala görüştüğün arkadaşlar var galiba. Tabii. Meksikalı, işte Brezilyalı, Çinli arkadaşlarım var. Ayrıca İngilizce kursuna da gittim geliştirmek için. Ya öyle bir boşluğum oldu ve onu da aslında dil gelişimiyle doldurmaya çalıştım. Bir de ben geldiğimde çok fazla Türk yoktu burada. Doğru. Evet. Doğru. O yüzden çok arkadaşım da yoktu. Biraz da böyle şeydim yani depresif hissediyordum ve sürekli bir Türkiye'ye kaçma durumum da vardı. Yani her ay böyle bir Türkiye'ye gitmek istiyordum. Bir bahane bulup Türkiye'ye gidip geldiğim bir dönemdi yani. Kendini orada muhtemelen daha mı rahat hissediyordun? Ya evet, buraya ait hissetmeye çalışırken aslında oradan kopmak da istemiyordum. Yani orada arabamı bile satmamıştım. Hani şu an hala arabam var orada ama o ayrı bir konu. Oralara biraz sonra gelelim. Tamam, yani kısaca böyle bir geliş hikayem oldu 8 sene önce. Evet. Ne kadar sürdü peki bu hani oraya git geller, kendini biraz arada hissetmen ya da arafta kaldığın süre? Git gel çok uzun sürdü ya. Hala arada hissediyorum. Sen hissetmiyor musun? Yani böyle kötü bir an olduğunda, başına bir şey geldiğinde hala böyle bir kafa gidip geliyor. Acaba Türkiye yok ya falan diye. Tabii onun sıklığı o ilk geldiğim sene çok fazlaydı. Hatta ben bir kere Türkiye'ye dönmeye karar verip gittim. Ama annem izin vermedi. O nasıl oldu? O ara nasıl gelişti? Tabii bu arada hani birisiyle beraber buraya göçmenlik, ortak bir hayatta kurmaya çalışıyorsun ama o kişi
bambaşka bir şeyler yaşıyor paralelde filan. Onlar da herhalde biraz ilişki dinamiklerini etkileyen Tabii şeyler tabii mi ilişki oluyor? dinamiklerini çok etkiliyor. Özellikle bir taraf işi bırakıp geldiğinde bir kere depresif hissediyor. O bütün alışkanlıklarını kaybetmiş oluyor ve boşluktasın. Yani gün içinde o senin 8-9 saatinde dolduran şey artık yok. Ve ne Evet. yapacağını bilemiyorsun. Evet. Oradan bir modun düşüyor zaten ve diğer taraf sosyalleşiyor, işte dışarı çıkıyor, işe gidiyor. O da değişiyor. Yani ikiniz de değişiyorsunuz artık. Ve birbirine de çok destek olmayınca kopuşlar başlıyor. Evet. O başındaki soru neydi? Böyle de Peki iyi bir böyle dinleyiciyimdir. Ya çok orayı da hani deşmek istemiyorum aslında ama o asıl kopuş ve sonrası biraz daha senin senin göçmenliği şekillendiren şey benim oluyor. Orayı dönüm merak noktam ediyorum oldu. yani. Şöyle yani biz ikimiz de değiştik ve ilişkimiz iyiye gitmedi yani çok. Ben aslında buradan mesaj vermek istiyorum. Yani tüm özellikle kadınlara yani çok ne kadar güvenirseniz güvenin kendinizi güvenceye alıp öyle gelin bence. Yani ben işi bırakayım, her şeyi bırakayım, öyle gideyim. Orada biz zaten hani sonsuza kadar birlikte olma sözü verdik. İyi günde kötü günde yok. Öyle olmuyor. Yani tek başınıza kalıyorsunuz. Sadece benim değil başka kadınların başına gelen şeyler de. Mesela sponsorluk eşine bağlı. Oturum izni ona bağlı. Ve adam bir gün diyor ki ben artık istemiyorum. Ben başkasından hoşlanıyorum diyor. Hatta bunu söylemiyor bile bazen o kadar. Evet. Ve sponsorluğu nasıl olsa benim elimde deyip onu kullanıyor. Veya burada Evet. boşanmak isteseniz bir tarafın istemesi yeterli. Bir ay içerisinde hop boşanıyorsunuz. Dolayısıyla yani maddi manevi kendinizi geliştirecek yatırımlar yapıp karşı tarafa %100 güvenmemek lazım bence. Evet. Benim de kırılma noktam o oldu. Ben de çok güvenmiştim. Ama yani orada belki benim de hatam. Yani bir insana o kadar da %100 güvenmemek gerekiyormuş. Ve hani hiç beklemediğim bir durumla karşılaştım. Ve biz yani bir şekilde ilişkimiz bozuldu. Ve ben artık burada kalmak istedim. Zaten işim yoktu. Evet. Ve her şeyim sanki Türkiye'deymiş gibi. Çok arkadaşım da yoktu. Ve bir kavga anında işte her şeyimi topladım, bavulumu topladım. Türkiye'ye gittim. Evet. Sonra? Dedim ki anneme ben artık yani olmuyor. Orada da yapamıyorum. Ve böyle çok gururluyum. İşte burada yaşayacağım artık dedim. Şey diye düşünüyorum işte Ataşehir'de koz yatağında bir yer tutarım. İş Bankası'na geri dönerim gibi. Ondan sonra annem dedi ki hayır. Sana kapımız şu an açık değil. Yani çünkü denemiyorsun. Hemen vazgeçtin. Dön. Elinden geleni yap. İş aramaya çalış. Yani elinden gelen her şeyi yap. Eğer olmazsa gel dedi. Ve beni çok teşvik etti. Çok güzel. Evet. Yani harika. Evet. Yani onun bence kadınlarda ailenin desteği çok önemli. Yani Kesinlikle. orada şey de diyebilirdi. Aa tamam sen artık orada yalnız başına ne yapacaksın? Aklımız sende kalır. Tabii ki gel buraya falan da Tabii diyebilirdi. tabii. Hani biz aslında sana arka planda bir güvence de vererek yani tabii ki gelebilirsin. Yani bu hani soru bile değil ya da soru işareti bile değil. Ama senin iyiliğin için yani senin ayaklarının üzerinde durduğunu görebilmen için seni teşvik etmesi muazzam bir şey bence de. Evet. Ve bir de bir sene olmuştu. Hani o bir sene sadece boşlukla mı olacaktı yani? Tabii. Tabii. O yüzden onun desteğiyle ve cesaretlendirmesiyle çünkü onun da zamanında vermesi gereken karar aşamalarında çok destek görememiş sanırım. Onu da ben de göstermek istedi. Ben tekrar buraya geldim. Hatta ablam falan da destek oldu. Ve o zaman işte konuştum. Dedim ki ben iş bulmak istiyorum. Destek istiyorum diye bir süre beraber kaldık. O sırada ben bayağı iş görüşmelerine hazırlandım. Bu ne zaman oluyor? 2018 sonu falan mı oluyor o zaman? Evet, 2019 başı gibi Tamam. doğru. O sırada işte böyle bayağı yoğunlaştım ve bir tane Türk firmasında neyse ki çok iyi bir şekilde business analyst olarak iş buldum. Ve o da tam Covid'den önceki bir zamandı. Hatta çok güzel bir işti. Böyle bir ay İsviçre'de, bir ay burada falan. Çok heyecanlandırmıştı beni. Ama tabii benim için en önemli olan şey kendi maaşımı artık kazanıyor olmak ve burada da denemek için bir fırsat olmasıydı. Tabii ki ve bu arada
hani iş kısmı bu tarafta gidiyor ama bütün bunları yaparken, bütün bu geçiş sürecinde ayrıldığın kişiyle hala aynı ortamda kalmak zorunda olmak eminim çok zordur. Evet, çok zordu ve bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalıyorsun. Bekliyorsun, sabrediyorsun. İşte evden bazen çıkıp gitmek istiyorsun ama arkadaşlarına ne kadar gidebilirsin? Burada ailen de yok hani hafta sonu Evet. gideyim kalayım Evet. diye. Ve ben bir an önce zaten ev aramaya başladım. Hatta bu evi ben görmeden tuttum. Yani arkadaşıma dedim ki git bak, eğer okeyse teklif vereceğim. Aha. Ve bana videoları gösterdi. Ben de direkt teklif verdim. Kabul edince zaten taşındım. O süreç nasıl oldu? Biraz o teklif vermeyi, ev bulmayı da istersen anlatabilirsin. O süreç biraz zor. Şu açıdan zor. Çok fazla talep var ve az ev var. Toplam maaşının 5 katına kadar mortgage çıkıyor ama evin değeri de önemli tabii. Ve o zaman benim süresiz kontratım yoktu. 2 senelik kontratım vardı. Ama eğer şirket sana orada bir kutucuk var, daha uzun süreli çalışmayı düşünüyoruz derse mortgage başvurusu yapabiliyorsun. Evet. Ve ona dayanarak ben başvuru yaptım, zaten kabul edildi. Ama benim ev arama sürecim 6 ay kadar falan sürdü bu arada. Hani orayı çok kısa anlattım. Ve yani bu 4. 5. ev falan da baktım. Gene iyi aslında Evet. yani. Ama 2,5 tabii sene 5 sene önce. Evet, evet, evet. Şu anda bu süreçler daha da zorlaştı. Daha fazla insan geldi buraya vesaire. Sonra sen burayı aldın, buraya artık yerleştin. O ortamdan da kendini çıkardın. Sonra... Evet. Yani o süreç sancılı oldu. Hatta yani ben özellikle burada boşanmak istedim. Türkiye'dense Türkiye'ye gidip hani orada bu süreçleri yaşamak istemedim. Burada daha kolaydı çünkü dediğim gibi. Mahkemeye bile gitmiyorsun. Sadece avukatla konuşuyorsun. İkinizin imza atması önemli. Sonra burada o süreç hallolunca prosedürün bir parçası olarak Türkiye'de de zaten yani oraları da sen bir şey yapmıyorsun artık. Yok, yapmıyorsun. Yani şöyle, sadece burada boşandığına dair kağıtlar veriliyor sana. O kağıtları Türkiye'ye gönderiyorsun. Orada da artık işlemler tamamlanıyor. Benim en zorlandığım kısımlardan biri, hani o psikolojik kısmının yanında, bütün oturum kartlarım, pasaportlarım, Türkiye'deki kimliklerim hepsini tek tek değiştirmem gerekiyor. Evet, soyadı değişikliğinden dolayı. Evet. Yani oturma kartı, pasaport, ehliyet, Türkiye kartım, yani 4-5 yer işte, bütün faturalarda isimler. Yurt dışında bunları da nereden nasıl yapacağınızı bilmediğim için o konuda da bilgim oldu, ihtiyacım var. Umarım olmaz. Yardımcı olabilirim. Bir de böyle şeylerde hani her ne kadar İngilizceyi çok özümsemiş bir ülke olsa da hemen Hollandaca'ya bir dönüş oluyor değil mi? O kağıt kürek işlerinde o da bir bariyer oluyor dil bir anda. Evet, yani o imzaladığın kağıtlar Dutch, İngilizce değil. Evet. Yani Google Translate'lerle işte bir şekilde doğru şey mi imzalayacağım? Doğru kişiden mi ayrılıyoruz? Peki mesela bu evi ilk yani geldin, ev bomboş. Eşyan var mıydı? Yok. Ben bütün eşyaları kendim aldım. Bir tek televizyon. İlk aldığın şey neydi? Koltuk, yatak, masa. Zaten evim o kadar küçük ki bitti. Evim çok küçük ama çok huzurluyum çok ya tatlı, burada. evet, yani tek başına yaşamak. Ben hayatımda hiç tek başıma yaşamadım bu arada. Ve kısmet yurt dışında Hollanda'ya. Kısmetmiş. Ve çok güzel bir şeymiş ya. İlk başta korkmuştum. Böyle ışık açık uyuyordum falan. Bir de başıma bir şey gelse hastaneye nasıl gideceğim, tek başıma nasıl anlatacağım. Böyle çok panik atak dönemim oldu. Şu an çok rahatım. Çok güzel ama çok yani. Keyifli. Evet. Çok tatlı. Ben de çok seviyorum bu eve gelmeyi. Çok güzel bir evim var yani. Peki böyle düzen kurdukça hani böyle sonra nasıl diyeyim yükselişin nasıl oldu? Yani o hani ne sana o dönemde iyi geldi? Seni iyi hissettiren şeyleri nasıl keşfettin? Deneyerek. Yani mesela şu ana kadar ben hiç tekno müzik dinlemiyordum. Elektronik müzik. İşte bir gün bir arkadaşım davet etti. Gittik. Ay, dans etmekten o kadar keyif aldım ki.
Yani böyle meditasyon gibi geldi. İşte böyle hareket etmek, dans etmek, kalabalığa karışmak, o farklılıkların bir arada olması falan. Mesela onu keşfetmiş oldum. Ama ne hani beni iyi hissettirdi dersen, ya burada kesinlikle arkadaş çevrem. Yani beni yargılamadan dinleyen, bana destek olan ve sadece benim başıma gelmemesi, başka kadınların da bu şekilde tekrar başlamak durumunda kaldığını bilmek, Evet, onlara evet. birazcık destek olabilmek beni hissettirdi. Tabii Evet. ailemin de her zaman desteği var yani. Tabii. Yani bir de ben şeyi de düşünüyorum şimdi. Türkiye'de de olan arkadaşlıklarımız var. İkimizin de işte herkesin olduğu gibi senelerce devam eden farklı şeyler var ama göçmenlikte o kurulan arkadaşlıkların da bence farklı bir temeli oluyor. Çünkü bazı konularda da bazı açılardan da ancak birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Kesinlikle. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını ya da işte burada geçen sen paylaştın hani en çok özlediğiniz Türkçe kelimeler ne falan gibi. Mesela o bile başlı başına aslında bir konudur yani. Evet. Ağzından çıkıyor hala elinde olmadan iş yerinde bazen falan. Yani böyle bu açılardan da bir de üstünde hani böyle bir travmatik bir olay yaşamanın da verdiği şeyle tabii ki hani her şey çok üst üste ve burada kurulan arkadaşlıklar Evet. asıl o can simidin gibi bir şey oluyor. Evet. Ve şöyle enteresan bir deneyimi de oldu. Faydası diyeyim. Mesela Türkiye'de biz çok bubble'da yaşıyorduk ve bütün arkadaşlarımız bize benzerdi ya. Doğru. Yani sevdiğimiz şeyler, gittiğimiz yerler, bakış açımız, işte politik duruşumuz. Şu an öyle değil. Yani her kesimden, her farklı, çok farklı backgroundlardan arkadaşlarım var. Belki de Türkiye'de hiç bir araya gelmeyeceğimiz ortamlar, yani o öyle bir ortam olmayacaktı bizi bir araya getirecek. Ve o açıdan da bende bir kırılma noktası oldu mesela. Çok da önyargılıymışız Türkiye'de. Bence şey bile hani Hollanda için mi bu genelde bilmiyorum. Başka Avrupa ülkelerinde de tabii ki olabilir. Burada mesela tanıştığın kişilerin ilk sorduğu şey ne iş yapıyorsun olmuyor mesela. Yok. Ya da nerede çalışıyorsun olmuyor. Ama mesela ben bizde o şeyi görüyorum. E, Kendimizi anlatmaya başlarken yine genelde işle başlıyoruz ya da ne bileyim bu Evet. ilginç bir şey Geçen yani. böyle bir video gördüm. Mesela sana kimsin desem ama işinden, Evet, nerede ben de gördüm. yaşadığından Evet, evet. bahsetmez. Ben yeğenimle bir podcast Evet, yapmıştım evet, ya. evet. Mesela ona kendinden bahset dediğimde sevdiği renklerden bahsediyor. Çok güzel. Doğru. Burada mesela ben bazı arkadaşlarımın ne iş yaptığını bilmiyorum. Ben mesela şeyi buraya benim taşınmamı sağlayan şirketle olan ilk iş görüşmesi işte insan kaynaklarından birisiyleydi Türkiye'deyken. Ve yarım saatti görüşme. Yarım saat boyunca işle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Yani zaten görüşmenin başında bana şey dedi. Yani CV'nin önümde zaten işte LinkedIn profiline girdim baktım vesaire. Bunlarla ilgili yani benim sana ekstra soracağım bir şey yok. O konular devam edersek önümüzdeki görüşmelerde olur dedi ve ne konuştuk gerçekten hatırlamıyorum ama böyle bayağı hayat neler Çok oluyor güzel. bitiyor. Seni tanımaya çalışmış. Gene işten bahsetmişken aslında buradan biraz işe de kayalım. Çünkü tam o dönemlerde bir de iş değişikliğin oldu diye Tabii biliyorum. ben işte hatta şöyle bir şey oldu. Ben o zaman kendimi böyle çok güçlü olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Tamam mı? Yani işte ne olursa olsun psikolojimi bozmayacağım, motivasyonumu bozmayacağım ve iş hayatım çok iyi gidecek gibi böyle kendi kendime bir baskı kurmuştum. Hani özel hayatım ne kadar kötü olursa olsun işte böyle zayıflıklarımı kabul etmiyorum falan. Hı hı. Şu an farklıyım. Mesela şöyle bir an hatırlıyorum. O zaman çalışıyorum. Ben izin aldım. 2 saat izin alacağım, geleceğim dedim. Gittim, boşanma evraklarını imzaladım. Geldim ve işe devam ettim. Neden? Bilmiyorum. Yani gerçekten neden? Ya işte ben yıkılmadım ayaktayım. Evet ya. Bütün Seyit Onbaşıları buradan selam olsun. Ama Hepimizin şu an içinde mesela olduğu gibi. daha değiştim. Yani şey derim arkadaşlar, ben biraz farklı bir gün geçiriyorum yani. Evet. Biraz dinlenme ihtiyacım var ya da kafamı toplama ihtiyacım var. Ama aslında o zaman da yani buradaki iş hayatında yenisin.
Evet. Yani Türkiye'dekiyle buradaki arasına bir ara vermişsin. O arada dünya kadar şey yaşamışsın. Ve buradaki yaşamın işine bağlı. Artık tamamen kendine bağlısın yani. Başka birisine de bağlı değilsin. Ve tabii ki işin anlamı birazcık daha Evet. O farklılaşıyor. zaman bir de endişen oluyor işte. 5 sene olmamış daha. Oturum Evet. iznim sınırsız değil. Pasaportum yok. O yüzden her şey düzgün gitmeli. Evet. Kırılmamalıyım Evet. gibi. Evet. O da biraz fazla oldu, evet. Evet. O kadar da güçlü olmuş. Çünkü burada insanlar o kadar yargılanıyor. Sen eğer dürüst davranırsan, Evet. paylaşırsan ne kadar hani kırgınlıklarını yargılanmıyorsun aslında. Katılıyorum. Hatta Brené Brown'un bir kitabı var. Bunu tamamen gerçekten kırılganlık üzerine yazdığı. Orada da bahsediyor aslında bunu paylaşmak güçsüzlük değil, güçlü olmak ve bunu öğrenmek bu kadar zor bir şey değil. Asıl bunu öğrenmek o kısım zaten bizim kendimize Evet. hatırlatmamız gereken kısım. Belki asıl zor olan kısım o ama onu bir kere yaptıktan sonra aslında pratik ederek diyor. Yani öğrendik tamam artık zorlayarak değil ufak ufak günlük bile olsa bir şeyleri pratik ederek Evet. diyor ve katılıyorum yani çok minik bir şey kendimi iyi hissetmiyorum bunu açık bir şekilde söylemek Evet. yani ben de mesela şu anda hani mesela diyelim ki yani bugün aktif olan toplantıların işte ne bileyim atıyorum 2 tanesine katılacağım ama online'ım ama sesim çok çıkmayacak hani beni merak etmeyin falan gibi mesela şeyler yazmakta çok bir beis Evet. görmüyorum yani zararlı Tabii bir şey değil bu insanlar aslında. mesela ben sabah daily'ye katılamayacağım çünkü terapim var. Bu Ha, kadar okey. yani evet evet. Yani. Yani Doğru. o bazı filtreler burada daha farklı ve ona adapte olmakta Evet. aslında biraz sen kendini çeviriyorsun. Biraz o filtreleri kendine uyarlıyorsun vesaire. Bir orta bir yol bulmaya çalışıyorsun. Belki de ya da o zamanki duygularımız hala şey gibiydi. Hani böyle bir başarısızlık, utanç duyguları vardı herhalde. Yani o zamanki bakış açım çok farklıymış. Aslında bu çok olan bir şey yani. Bir Bir birliktelik de yaşasın gerçi o zaman bitebilir. da burada Türk sahipliği olan bir şirketteydin Evet, galiba. evet. Belki o şirketin kültürü de şu an çalıştığın yerle falan daha farklı olabilir mi? Olabilir. Tabii ki bir farklılık vardır. Ama yine de çalıştığım insanlar yani bazılarıyla hala görüşüyorum. Hiç yani çok açık görüşlü ve çok destekleyici insanlar. Aslında onlarla paylaşsam benim için de daha kolaylaştırıcı olurmuş süreci yani. Ve onların yani %95'i benim o medeni halim değişikliğini e-mail adresimin değişmesinden anladılar. Burada bir de medeni durumun değiştikten sonra insanlar sana farklı davranmaya başlıyor. Yani o çok yakın arkadaş dediğin erkekler sana çok farklı yaklaşmaya başlıyorlar artık ve seni şaşırtıyor bu arada. Öyle deneyimlerim de oldu. Burası için mi geçerli bu yoksa İstanbul'da bu bu deneyimim genelde olmadığı için belki evrenseldir. Peki o dönemde sonra biraz buraya yerleştin artık hani daha evin oturuyor, daha kendin buradasın. Sonra mesela Türkiye gidiş gelişlerin hala ilk baştaki kadar sık mıydı? O dönem hala o kadar çok tetikleniyor muydun oraya gitmek için? Yok, ilk seneki gibi değildi. O kadar sık değildi ama hala ben 3 ayda bir gidiyorum. Evet. Yani ailemi görmeye. Bilmiyorum, İstanbul'da seviyorum ya. Yani şehir olarak. Ama doğma büyüme İstanbul'dasın Evet, değil mi? yani evet, daha farklı bir bağın var tabii evet, ki. mesela üniversiteyi de orada okudum. Mimar Sinan'da. Tam Boğaz'ın kenarıydı falan. Ya. Yani bilmiyorum, o deniz kenarı bana çok iyi hissettiriyor. Özellikle burada kış aylarındayken oraya gitmeyi seviyorum. Bir de işte ailemi görmeye falan. Ama şeyden değil yani hani buraya alışamadım gideyim değil de yalnızım. Hani neden onlarla oturup bir yemek Bir de yemeyeyim. oradan da çalışabiliyorsun. Öyle bir Evet, şey de var yani. evet. O yüzden gidiyorum, doğru. Peki bu iş değişikliğin nasıl oldu o arada? Sanırım buraya taşınmandan bir süre sonra mı oldu iş değişikliğin? Evet, şöyle oldu. Ben o Türk firmasında bir süre çalıştım. Ve aslında çok da iyiydi ilişkilerimiz. Fakat çok da rahattım bu arada. Rahattım derken yani artık işi öğrenmiştim, çok iyi handle edebiliyordum. Ama dedim ki hani Hollanda'ya gelmemin bir amacı olmalı. Hani farklı kültürlerden insanlarla da çalışayım diye. İşte şu anki şirketime başvurdum, Hollanda Bankası ve
yani o zaman hala bu kadınlarda özellikle oluyor ya, kendini düşük görme sendromu. Mesela başvurdum, ilk görüşmeyi yaptık ve bana sonra teklif geldi. Ve ben inanamadım. Yani İngilizce mülakat yapıyorum ve ilk seferde kabul ediliyorum. Dedim ki bu herhalde spam mail. Yani bu gerçekten oradan gelmiş olamaz. Yani beni kabul etmiş olamazlar. Sonra neyse öyle bir giriş hikayem oldu. Ve hatta o mevcut yöneticim de bayağı şey yapmıştı. Kanunu desteklemişti. Ama ben sadece farklı bir deneyim arıyordum o yüzden. Sonra oraya başladım. 3,5 senedir de Hollanda şirketinde çalışıyorum. Orada ne yapıyorsun şimdi? Burada şimdi sadece Scrum Master olarak çalışıyorum. İşte ekiplerin yüksek performanslı çalışabilmesinden sorumluyum. Aynı zamanda da insanları feedback alıp verme kültürünü destekliyorum. Açık iletişimi sağlamaya çalışıyorum. Ben de kendi zayıflıklarımı anlatıyorum ki insanlar bundan örnek alsın. Daha güvenli bir ortamda sesimizi duyurabilelim. Pasaport aldın galiba. Evet, geçen sene Nisan miydi? ayında aldım. Sonra da bir parti yaptım evde zaten. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Nasıl peki yeni pasaportunla gezmek, seyahat etmek? Ya aslında şey çok güzel oluyor. Böyle Hollanda'dan çıkarken girerken direkt okutuyorsun. Hiç biriyle konuşmana gerek kalmıyor. Dutch konuşmaya çalışmaya gerek kalmıyor. Utanç. Ama şöyle bir rahatlık oluyor tabii. Sponsorluğa ihtiyacım yok. Avrupa'nın herhangi bir yerinde istesem çalışabilirim. Öyle bir özgürlük hissediyorum yani. Böyle bir plan var mı peki kafanda? Keşke ya olsa. Ya şöyle bir İtalya'dan falan teklif gelse. Neden İtalya diye sormayacağım. Ülkeyi seviyorum. Tabii canım, çok güzel bir ülke gerçekten. Çok yani. Yemekler falan çok iyi. Yemekler çok iyi işte. Sanat falan. Sanat falan. Bayağı ilgin olduğunu. Tabii İtalyan şaraplarını severim. Tiramisu'yu severim. Doğru, aslında yemek İlk içmek üç de bir şey sanat yani. şarap, tiramisu, üçüncüyü de biliyorsun zaten. Evet. Ama 3. sırada mı ondan emin değilim. Yok yani şu an Hollanda'da çalışmayı seviyorum. İş hayat dengesi var. Ama farklı deneyimlere de açıyorum. Yani burada bir sene kendimi tekrar etmektense farklı bir şey deneyebilirim. Peki mesela Türkiye'den çok iyi bir iş teklifi alsan şu an değerlendirir misin? Hayır. Farklı deneyimlere o zaman birkaç exception var diye anladım. Kendimi çürüttüm. Farklı deneyimler derken sadece İtalya'ya mı çıksın? Avrupa'da farklı deneyimler diye. Ya şöyle, Türkiye'deki durum şu an çok endişe verici ya. Yani özellikle bu hukuksal olaylar, insanların yani adaletsiz bir şekilde yaşaması. Bilmiyorum. Şu an çok karamsar hissediyorum. Yani bu soruyu bana geçen sene sormuş olsaydın okey olabilir derdim de şu anki ruh halimle yok ya. Yani çok endişe verici, stresli şu an orada Evet. yaşama fikri. Evet, evet. Ama Peki- ileride ne olur bilmiyorum. Bu işte hani bayağı da bir zaman oldu artık senin için, yani 8 sene. Burada mesela hani yaşadığın böyle unutulmaz bir ne bileyim, yani senin için böyle çok büyük bir andır belki, ne bileyim büyük bir deneyimdir. Ya şu oldu ve iyi ki Hollanda'dayım ya da bunu yaşadım ve iyi ki burada tek başımayım filan. Hani öyle dediğin ne var? Aklına ilk ne geliyor? Buradaki mesela kralın doğum günü ya da Pride. Mesela orada hiç kimsenin kimseyi yargılamaması. Evet. Yani rengarenk giyinenler, giyinmeyenler. Hani çok farklı insanların, çok farklı kültürlerin bir araya gelip herkesin kucaklaşması. Yani o zaman da kendimi çok böyle güzel hissetmiştim ya. Kimse kimseye böyle bakıp bu ne ya deyip hatta saldırmaya kalkmak falan öyle şeyler olmuyor yani. Ya bu zaten genelde de aslında buradaki bence o kapsayıcılık ve liberal yaklaşım en temel şeylerden biri gibi geliyor Evet, bana. senin ne? Bak güzel bir soru bu. Ben de soracağım bunu. Ne sordum?
Bizi D12 mi alsak karşım? İki de Kahveyle böyle olduk ya. Ha iyi ki buradayım. İyi ki buradayım, evet. Yani ben de güvenlik açısından hissediyorum. Mesela senle de o ilk tanıştığımız dönemlerde falan geceleri dışarı çıktığımızda ya da işte hani gece geç saatte eve gelişlerimde vesaire hiç aklımda bir şey olmaması. Yani buradaki mesela havadan tabii ki güneş görmemekten falan genel anlamda muzdarip oluyoruz. Özellikle güneşli bir ülkeden gelmiş insanlar olarak. Ama yine de mesela atıyorum ben havanın temizliğini seviyorum. Veya işte şu anda zaten çok bambaşka bir hayat dönemindeyim. İşte hani bir yaşı biraz geçmiş bir çocuğumuz var filan. Hani şu anda zaten iyi ki buradayım dediğim çok fazla şey oluyor. Onun adına da, kendi adıma da. Ama ben de genelde galiba güvende hissetmek. O güvende hissetmek sanırım en temel tabii ki ihtiyaçlardan biri olduğu için ona çek atmak bence bir ayakların yere daha çok sağlam basmasını sağlıyor. Hı hı. Yani sanki şey gibi hissediyorum ben. Türkiye'de de ayaklarımızı yere sağlam basmak için çok efor sarf ediyorduk. Ve hala gittiğimde sarf ettiğimi hissettiğim anlar oluyor. Bunun dışına çıkınca zaten onu daha çok görüyorsun. Şu anda ama yani bu devletin tamam yani burada doğan bu devletin insanı olmasak bile yine de bu devlet burada yaşayan herkes onu sağlamaya çalışıyor. Bir temel bir var. Yani onun üzerine sen kat diyor ve asıl onun yani bardağın bir kısmını onlar doldurduğu için bizim doldurmamız gereken kısım daha az gibi geliyor. Hı hı. O da bana daha az yorucu geliyor ve daha iyi hissettiriyor açıkçası. Yani güvenlik bence de. Evet. Peki sence Türkiye'de şu anki şartların olsaydı, yani bir yaşı geçmiş bir bebekle beraber bir hayat, sence nasıl bir hayatın olurdu? Zorlanırdım. Yani bence hani zaten Türkiye'deyken çocuk yapma fikri hiç aklımda yoktu. Bunun nedenlerinden biri de yine güvenlik hissiydi. Tabii ki bu çok ayrı bir konu bu arada. Senin bölümünü dağıtmayalım ama Tamam. böyle bir durumda yani destek konusu çok böyle neon harflerle evinin içinde olan bir konu haline geliyor artık. Bazı açılardan da şu an Türkiye'de olan ve ailesi sağ olan, yanında olan, onlardan destek alarak çocuk büyüten arkadaşlarımın da bana göre tabii ki artıları olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şu anda hani bizi böyle bu koşulları al Türkiye'ye yerleştir dersen öyle bir şey ben de istemem şu anda. Evet. O zaman bizi burada tutan sence bu güvenlik duygusu mu? Tam o da değil bence. Benim senin kadar uzun zaman olmadı ama kurulan ilişkiler de artık biraz ufak ufak köklenmeye başlıyor bence daha farklı bir şekilde. Yani burada özleriz burayı gibi geliyor. Ya da mesela ben birkaç haftalığına gittiğim zaman da buraya dair özlediğim şeyler artık oluyor. Belki ilk sene olmuyordu. Belki ikinci sene de çok fazla olmuyordu filan ama zaman geçtikçe bence bunlar birazcık daha burada olmaya başlıyor. Yani sen mesela birkaç hafta gittiğinde ne bileyim evini, ortamını özlemiyor musun? Şunu özlüyorum, düzenli yaşam. Yani diyorum ki artık ben gideyim de normal sağlıklı bir hayat yaşayayım. Sporuma gideyim. Bu kadar yemek yemeyeyim. Çünkü yok. Evet çünkü yok. Yani kendi sağlığım için dönmek istiyorum. Özlediğim için değil. Ama sonuçta sağlıklı düzeninde burada Tabii yani. mutlu ediyor. Evet, sağlık düzenim burada, orada değil. Peki mesela işte tekno müzikle ya da dans etmekle burada daha çok tanıştın. Onu söyledin. Mesela başka nelerle burada şans eseri bir şekilde burada hayatına girdi başka şeyler? Yoga, bak bu yoga çok kurtardı. Böyle bazı yogalara gidiyordum. Mesela piyano çalıyor. İşte yin yoga. Sadece böyle rahatlamak üzerine. Hani bazen o mattan küfrederek kalkıyordum. Hiçbir yalan yok. Hatta oradan Normal. ters kalktığım da oluyordu. Hangovers'tan. Unutamayacağım sahnelerden biridir. Yoga da burada tanıştım. Onun dışında tek başıma yemek yemeye gitmek mesela. Ha, Türkiye'de evet. eziklikti bu bence. Yani ben tek başıma cumartesi akşamı restorana gidiyorum. Garsonla bakışacağız mı? Hani burada çok normal.
tek başıma mesela yurt dışında tatile gittim. Fransa'ya gittim geçen yaz. Böyle 3 gün hiç bilmediğim bir yerde tek başıma kaldım. Normalde çok korkardım yani şu an. Yani okey, zaten tek başıma yaşıyorum. Evet. Ve Fransızca bilmiyorum. Bir şekilde hallettim, geldim. Yani kendime güvenim çok arttı. Yani yoga yapmak, tekno müzik festivallerine gitmek, tek başına yemeğe çıkmak, tek başına tatile gitmek. Bunları yaptım yani. Peki böyle hani o buraya taşınma döneminde işte o zamanki yani eski eşinin iş değişikliği vesaire onlar vesile olmuş ama senin öncesinde böyle bir hayalin var mıydı? Yani ne bileyim hani bazı kişilerle burada tanışıyoruz diyorlar işte liseden beri benim böyle bir hayalim var ya da üniversitede hani işte Erasmus yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, kafaya koymuş bir şekilde Hollanda'ya gelmeyi. Böyle örnekler falan da var. Mesela senin o dönemlerde var mıydı böyle bir şeyin? Aslında vardı. Hatta ben daha çok destekleyici oldum. Yani evet, günün sonunda o iş bularak geldi. Fakat ben ve ailem daha çok farklı bir deneyim. Hani orada belki daha iyi şartlarda yaşamak konusunda benim hep radarlarım açıktı yani. Vardı ama Hollanda değildi. Ben Hollanda'ya hiç gelmemiştim taşınmadan önce. İlk defa o zaman. Yani benim tercihimi soracak olursam hangi ülke olurdu diye yine ne derdim? Aa, hiç aklıma bir şey gelmiyor şu an. Allah. Ama tabii Hollanda'da yani sonuçta sevdim yani. Güzel bir deneyim oldu. Ama hiç buraya önceden gelmemiş olup ilk defa taşınarak gelmek de çok iddialıdır. Evet, çok iddialı. Yani sadece hani Avrupa'da bir deneyim olsun. Hollanda için de iyi dediler. Gidip bir yaşayalım. Mesela Berfin'le konuşmuştuk. Hı hı. Berfin yani Hollanda benim hayalim dedi yani. Evet, evet. Benim hiç öyle bir hayalim yok. Sadece Avrupa'da yaşamaktan hayalim. Şu an memnunsun burada olmaktan. İyi ki böyle olmuş diyor musun? Diyorum ya, ben hiç pişman olmuyorum. Yani deneyim olarak bakıyorum. Yani mutluyum ama belki daha iyi bir mutluluk da vardır. Bilmiyorum, ona da kapalı değilim. Şu an mesela buraya taşınmış Sinem'i düşün. Daha böyle yeni taşınmış işte daha 8 sene önce. İlk haftası falan. Yani böyle zamanda bir yolculuk yapsak ve oraya gitsek o Sinem'e ne demek istersin? Valla seni zor bir süreç bekliyor. Merak etme. Sonunda ışık var. Devam et, vazgeçme derdim. Ve hani kendine güven, başkasına değil. Benim güçlü olmaya devam et derdim yani. Hani kendine de merhamet göster, o kadar yargılama. Tabii ki bu normal bir süreç, yeni bir ülkeye alışma süreci, her şeyi etkiler. Düşsen de sen yeniden hep başlarsın. Problem değil derdim yani. Evet. Hayat böyle. Evet. Ki bir şey daha merak ediyorum. Şimdi böyle mesela taşınırken az çok herkesin kafasında bir şey oluyor. Hani işte ne bileyim kariyerinde iyi bir şey yapmak olabilir, o olabilir, bu olabilir. Böyle e, hatta ben işte yine bu hamilelik ve çocuk sonrası buraya sadece gerçekten doğum yapmak için gelenler olduğunu öğrendim. İşte falan. O da farklı bir şey yani. E, Sen mesela şu an kafanda ne varsa ona ulaştığını düşünüyor musun? Benim çok uzun süreli planlarım yok. Yani kafamda olan tek şey huzurlu olayım, iş hayat dengem olsun, nasıl iş yapacağıma çok müdürler tarafından müdahale edilmeyen bir ortamda çalışayım ve kendim olayım. Evet, evet. Yani başarısızlıklarımla, ne bileyim sakarlıklarımla, yaptığım gaflarla kabul edilen bir ortamda rahat bir şekilde güvenli yaşayayım aslında benim derdim. Ve bunu Hollanda'da buluyorum, evet. Türkiye'de yani ben metrobüsler bazen ofise giderken ya da bazı toplantılarda ya ben burada ne yapıyorum diyordum ya. Yani şu an öyle bir şey demiyorum. Yani burada özgür bir şekilde kendim var olabiliyorum. Evet. Ama ona ulaştım. Evet. Ama öyle büyük hayallerim yok yani. Güzel olurdu bir CEO olsam yani. Güzel olurdu tabii. Havalı olurdu ama
Çok o kadar hırslı değilim. Ya aslında bu böyle bunu şey gibi bir yerden sormuyorum. Hani büyük ne bileyim önümüzdeki 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Öyle bir şey tabii göremiyorum. ki yok yani. Öyle bir şey ben de sormam da. Mesela şunu merak ediyorum. Şimdiden sonra mesela var mı hani kafanda bir şey, ne bileyim hani yapmak istediğin farklı bir şey. Burada da olabilir bu arada, illa Hollanda dışında değil de yani böyle tam da yıl sonu da yaklaşırken hani var mı böyle şeyler? Mesela sonuçta bu podcast'te bu sene başladın. Evet. Bunu ama mesela ben geçen sene konuştuğumuzu hatırlıyorum filan. Yani sonuçta 2025 hayatında böyle bir şeye geldim. Bir sürü insanla konuştun, farklı Evet. konular konuşuyoruz. Farklı insanlara ulaştın vesaire. Yani böyle şeyler var mı kafanda biraz Evet. daha? Daha fazla insanla konuşmak, tanışmak istiyorum. Yani bana da çok güzel bir alan açtı. Kendimi de bu konuda geliştirdim. Mesela biraz daha çekingendim ben aslında. Şimdi daha girişkenim, proaktifim, insanlarla tanışıyorum ve her insandan da farklı şeyler öğreniyorum. Yani çok yakın arkadaşımla bile bu podcast'te konuştuğumuzda daha derinleşerek o çerçevede konuştuğumuz için Doğru. birbirimiz hakkında bilmediğimiz bir sürü şeyi orada öğreniyoruz. Evet. Yani o da çok hoşuma gidiyor. Onu kesinlikle devam etmek istiyorum. Ve bunu çok gönüllü severek, yani bu hobi olarak yapıyorum bunu. Ve insanlara böyle bir alan tanıdığında da çok iyi ifade ediyorlarken çok konuşuyorlar. Benim gibi şu an. Onu yapmak istiyorum. Bir de eğitimle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Ya. Ne gibi? Yani ben Türkiye'de kadın çalışmaları yüksek lisans yapmıştım ama bitiremedim. Çünkü işte zor olmuştu. Mesela onun gibi böyle bir Hollanda'da, bir üniversitede bir part-time yüksek lisans yapmak istiyorum. O bir kafamda var. Çok güzel. Harika Evet, bence. evet. Yani herkesten de, iş yerinden de, etrafından da buna zaten bir sonsuz destek olacağını. Bir de mesela böyle bu tür şeylerde bile yani burada yine o yargısız çevrede olmak daha özgür hissettirmiyor mu? Yani bana Evet. biraz öyle de geliyor. Yani ben de işte 2008'den beri çalışıyorum. 2011'de ilk yoga eğitmenlik eğitimimi bitirdim. Pardon, ikinciyi. Ve o zaman da orada bir yoga stüdyosunda işte çalışmaya başladım. Yani hafta sonları vesaire akşamları ders vermeye başladım. Yani iş yerine zaten sırtında yoga matıyla giden bir tek bendim işte filan ve yani çok balta yiyordum herkesten. Ya bir de Yani çok burada ne gereksiz işin var? espriler falan Hani yapılıyordu. işte git böyle ya bırak ne yapacaksın bununla falan, işte bu ne ya şimdi kahkaha bilmem ne falan. Yani Değil mi? hani Neresi böyle komik bunun? mümkünse işle ilgili iş olsun hayatımızda, bir 10 saatimizi ayıralım ve bizi yesin. Onun dışında hiçbir şey yapmayalım. Hiçbir şeyde bir elimizi sürmeyelim falan. Yani aslında o böyle biraz aynı anda birkaç farklı şey yapabilmek burada daha çok teşvik edilen bir şey Evet. bence. İş yerinde de çok örnek var. Ben sana anlattım mı hatırlamıyorum. Sanırım bir önceki yöneticimdi. İşte ilk tanıştığımızda böyle neler yapıyorsun, neler ediyorsun falan anlatıyoruz böyle birbirimize. Ben de anlattım işte böyle işte yoga da var hayatımda, bir yandan işte kendi böyle markamı kurmaya çalışıyorum falan. Böyle çok iyi karşıladı falan. Sonra kendisi de bana dedi. Ben de dedi işte bu arada hafta sonları çocuklara karikatür dersi veriyorum dedi. Mesela ne kadar güzel bir şey. Evet ya. Yani o yüzden burada da aslında biraz insanın da belki o yine güvenlik konusuna döneceğim. Bazı şeyler temelde sağlanınca daha farklı şeyler yapmak için Tabii. hem zihinsel alanın açılıyor hem zamanını da ona göre daha çok yönetebiliyorsun gibi geliyor Evet. bana. Bir de tabii daha fazla zamanımız var. Peki memnun musun bu podcastlere başladığına? Çok memnunum ya. Çok Ya. yani seviyorum. Evet. Ve çok güzel yani geri bildirimler de alıyorum. Böyle insanlarla çok güzel şey de oldu. İletişimimiz de oldu. Ne bileyim. Yani güzel bir komünite oldu. Hatta şey de yapmayı düşünüyorum. Böyle katılımcılarla birlikte yılda bir iki kez bir araya gidip, yani mesela bu sene herkesi birlikte çağırıp mesela o katılımcıların da birbirini tanımasını destekleyecek bir şey de yapmak istiyorum. Olur. Böylece Gelirim. 2 kere katılman lazım. 3 oldum. 3. bölümdeyiz. Ben bir süre yüzümü göstermesem daha iyi ama yine de böyle bir şey yaparsan tabii ki gelirim. Tabii ki parti yapacağız yani. Senin göçmenliğinde de böyle bir
hani katman katman, aşama aşama bir sürü şey yaşadın ya bu süreçte de yani. Hepimiz yaşıyoruz ama farklı farklı da olsa. Bunlarda böyle hani en çok zorlandığın ama çok da konuşulmadığını düşün, yeteri kadar konuşulmadığını düşündüğün şey ne? Boşanmadır herhalde ya. Hmm. Yani ya da boşanma aşaması. İnsanlar burada bazı birlikteliklerini sırf zorunda kaldıkları için sürdürüyorlar. Ya da maddi olarak bağımlı oldukları için. Veya eski maddi o geliri artık olmayacak diye razı oluyorlar. Ya bence buna gerek yok. Tabii ki herkesin kendi seçimi ama yani huzurlu ve özgür olmak maddiyattan daha önemli bence. Doğru. Ve ilişkin tabii ki buraya gelince çevre değişiyor. Senin değişmen çok normal, karşı tarafın değişmesi çok normal. O ilişki dinamikleri eskisi gibi tutabilmek çok zor. Tabii ki sorunlar olacak ama bunu nasıl yönettiğin, nasıl çözüme ulaştırdığın önemli. Ulaştırılamadığı noktada insanlar sırf alışkanlıktan sürdürmeye çalışıyorlar. Ve aslında çok da mutsuz birliktelikler olabiliyor. Bence bu çok konuşulmuyor. Evet. Yargılanacağımızı düşünüyoruz, utanıyoruz. Belki yarın öbür gün barışırız, rezil olmayalım diyoruz. Bilmiyorum, bir sürü sebep var. Ama bu çok normal bir şey. Tabii ki ilişki başlar biter. Çok büyük badireler atlatıyoruz. İlişki de bundan nasibini alıyor. O yüzden bu bence konuşulabilir. Yani güvendiğimiz insanlarla bunu açıkça konuşup ya bende de galiba bir şeyden yanlış gidiyor diye konuşmak bence rahatlatıcı olabilir ve belki de bir adım atmak için cesaretlendirici de olur. Doğru. Evet. Yardım istemeye de aslında açık olmak. Burada en çok öğrendiğimiz şeylerden biri ama böyle bir dönemde tabii ki daha çok yani. Zor haklısın. ya yardım istemek böyle bir konuda zor oluyor. Aslında bu zaten bir mit. Türkiye'de de kalsak bir mit. Dediğin gibi o konuşulması zor bir şey ama burada daha da aslında hiçbir şekilde yalnız değiliz. Ve yani birbirimize de bir şekilde destek olmak için buradayız. Yani bunu aslında hatırlamak gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum Sinem. Ben teşekkür bölümümüze ederim. konuk olduğun için. Evet. Zorlayıcı sorulardı. Takip etmeyi unutmayalım. Evet. Like etmeyi unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.